Değerli izleyenler, hepinize iyi akşamlar dilerim. Kapadokya'dan, Kapadokya Üniversitesi'nden. İnsanlık ve Gezegen için Ortak Ufuk Tasavvuru seminer serimizin 7.sinde sizlerle bu akşam buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu akşamki konuğumuz özellikle de iklim bilim ve enformatik konularındaki çalışmalarıyla oldukça bilinen ülkemizin güzide kurumlarından İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden yakın zamanda emekli olmuş olan Sayın Profesör Doktor Nusret Dalfes hocamız. Hocam iyi akşamlar. Size de tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkürler bize katıldığınız için. Ben izninizle hocam izleyicilerimiz için kısaca bir projemizi tanıtıp bir çerçeveyi çizip ondan sonra sözü size devredeceğim. Siz de kısaca tabii ki izleyenlere tanıtmam gerekir. Bu akşamki konumuz küresel değişim, bilim ve toplum. Tam da insanlık ve gezegen için ortak ufuk tasavvuru projesinin, Kapadokya Üniversitesi'nin hedeflediği ve bütün insanlığı ilgilendiren bir çerçeve içerisinde alanında uzman, bilinen yetkin otoritelerden konuşmalar dinlediğimiz bir serinin 7.si olarak bu akşam karşımızda. Seminer serisinin daha önceki kısımlarını takip etmiş olanlar bileceklerdir. Projemizin genel amacı aslında farklı disiplinlerden, farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirerek yine tüm insanlığı ilgilendiren konularda ekonomiden siyasete, medyadan ve bugün de olduğu üzere gündemin üst sıralarında yer alan iklim, küresel değişim konularına kadar geniş bir çerçevede insanlık olarak biz ne yapabiliriz? Önümüzde duran fırsatlar ne? Tehditler ne? Mevcut bilgi birikimiyle insanlığın ama bir taraftan da ülkemizin, Nusret hocamız bu seminer serisinin ilk Türk bilim insanı konuşmacısı. Biz ne yapabiliriz? Bunları konuşacağımız bir program serisinin içerisindeyiz. Ben kendi adıma da bu serinin içerisinde moderatör olarak da görev almaktan onur duyuyorum. Ben çok lafı uzatmadan izninizle hocamızı tanıtmak isterim. Profesör Doktor Nusret Dalfes, iklim bilim, paleo iklim, ekoloji ve uygulamalı enformatik alanlarında çalışmış. Lisans eğitimini 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik dalında, yüksek lisansını 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünde ve doktorasını da 1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Rice Üniversitesi'nde uzay fiziği ve astronomi bölümünde tamamlamıştır. İzleyen yıllarda Fransa'da Dinamik Meteoroloji Laboratuvarı'nda ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırıcı olarak çalışmıştır hocamız. 1990 ve 92 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde doçent olarak bulunmuş ve iklim bilimin yanı sıra ekoloji alanında dersler vermiştir. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geçmiş ve yeni kurulan moleküler biyoloji ve genetik programında ekoloji ile ilgili dersler tasarlamış ve vermiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzun yıllar bilişim ve yer bilimleriyle ilgili birimlerde yöneticilik yapmıştır. Halen bölgesel iklim değişikliği, ekosistem modelleme, ekolojide bilişim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Hocamızın ayrıca 2012 yılından beri Türkiye'de vatandaş bilimine dayalı bir feno gözlem ağını, adı TR Feno olacağını anladığımız ve feno kameralardan oluşacak bir gözlem sistemini kurmaya çalışmaktadır. Nusret hocamıza ben sözü bırakmadan önce çok kısaca hemen formatla ilgili de bilgi vereyim. Hocamızı dinledikten sonra sorularınızı ekranda bulunan WhatsApp telefon numarası üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Hocamızın sunumundan sonra
Sizlerle birlikte sorularınızla, yorumlarınızla bu akşamı hocamızla geçireceğimiz bu süreyi mümkün olan en verimli şekilde kullanmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Hocam müsaadenizle ben sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim sevgili Sinan. Cidden böyle bir programda, böyle bir konuşma seri dizisinde yer almak benim için büyük onur. Çünkü çok seçkin bir dizi ve çok ilginç konulara giriliyor. Ben burada kendi kafamın erdiği konulardan biraz bahsetmeye çalışacağım. Bunlar genellikle bayağı güncel konular ve bunları da aynı zamanda yani buradaki bilimsel süreçleri ve aynı zamanda bu bilimsel süreçlerin hem uluslararası platformlarda hem de toplumsal düzeyde ne gibi bir arayüzleri olabilir? Biraz o konuya girmeye çalışacağım. Şimdi şöyle diyelim, bir kere her şeyden önce slide değiştirelim değil. Şimdi küresel çevre değişimi dediğimiz şeydir. Ben değişiklik lafını kullanmıyorum dikkat ederseniz. Değişim lafını kullanıyorum. Türkçemizin esnekliğinden yararlanarak. Çünkü bunlar süreçler. Bir kere olmuş ve bitmiş değişikliklerden bahsetmiyoruz. Ne geçmişte ne gelecekte. Bunlar böyle bir takım süreçler olarak karşımıza çıkıyor. Onun için bunun ne olduğunu bir kere anlamaya çalışmak lazım. Küresel değişim süreçleri ne tip süreçlerdir ona biraz bakmaya çalışacağız. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Yani yer sistemi dediğimiz şey ki gezegenimizin üzerindeki canlı ve cansız bütün elemanlardan oluşan bir sistem. Bu yerin oluşumundan beri devamlı olarak bir değişimle karşı karşıyayız burada. Onun için değişim yani hemen şunu söylemekte fayda var. Değişmeyen tek şey sürekli değişim aslında. Bunun altını çizmek lazım. Devamlı olarak bir takım değişimlerle karşılaşıyoruz. Burada önemli olan şey de şu. Burada da bir ilginç bir şey var. Bizim gezegenimizi özel kılan bir şey var. O da hayat dediğimiz işte yeni Türkçeli yaşam diyorlar. Ben hayat demeye devam ediyorum. Hayat denilen bir fiziksel kimyasal süreç var. Fiziko-kimyasal bir sistemler kuruluyor. Kendi kendini tekrar yapabilen, çoğaltabilen sistemler. Ve ama bunlar aynı zamanda fiziksel kimyasal bir çevre içinde evriliyorlar. Onun için hayatın evrimiyle fiziksel ortamın evrimi aslında bunlar beraber olan şeyler. Yani bizim gezegenimiz 4,5 milyar yıllık bir gezegen ve bunun aşağı yukarı 3,5 milyar yılından beri hayat dediğimiz bir fiziko-kimyasal sistemler var bu gezegenin üzerinde. Bunlarla ilgili Güneş sistemindeki diğer gezegenlerde şu anda bir şeyle karşılaşmadık. Başka gezegenlerde, başka güneş sistemlerinde olmayacaklar diye bir şey yok. Kesinlikle öyle bir yer merkezci düşünmemek lazım ama diğer gezegenlerde şu anda bununla ilgili bir takım belirtileri rastlanmadı. O bakımdan bizim gezegenimiz oldukça özel bir gezegen. Ve burada o fiziksel kimyasal koşullar, atmosfer kimyasıydı, işte denizlerin kimyasıydı, suydu, karalarda toprak oluşumuydu falan. İleride biraz ozon konusuna da değineceğiz. Bunların evrimiyle, bunlardaki değişimlerle hayat dediğimiz şeyin evrimi aslında birlikte olan bir şey. Onun için yani bir tanesi bir tanesine cevap olarak gelişmiş bir şey değil. Bunlar birlikte bir evrim var ve bu birlikte evrimi kavramaya çalışıyoruz. Yani burada bir 3,5 milyar yıllık bir hikayeyi anlamaya çalışıyoruz biz bilim insanları olarak. Şimdi aslında bizim bugünkü konuşmamızın konusu bu değil. Yani tabii böyle bir bağlam içindeyiz ama biz biraz daha insan kökenli ve özellikle son 200 yıl. Son 200 yıl ne yapar? Aşağı yukarı bizi işte 1800'lerin başlarına koyar. Endüstri devriminin bayağı hararetli bir şekilde geliştiği, insanların yeni enerji kaynağı olarak fosil yakıtları kullanmaya başladıkları falan bir dönemin başlarına getirir. O zamandan yani son 200 yıldan beri süre gelen bir takım değişimler var. Bu değişimler bizi birinci derecede ilgilendiriyor. Ve bunların buradan birkaç tane örnek üzerinden gideceğiz. Şimdi bu döneme şöyle söyleyeyim. Son buzul çağının bitmesinden sonraki döneme, günümüze kadar olan döneme bir standart olarak kullandığımız jeolojik terim Holosen'di. Fakat son zamanlarda başka bir terimi görüyorsunuz etrafta, duyuyorsunuzdur tahmin ediyorum. O da antroposen. Antroposen öyle bir şey ki
aslında yerin bütün sistemleri, bütün ortamları üzerinde insanın bir izini görüyorsunuz. Yani insan tarafından değiştirilmiş. Yani bir kere gezegenin üzerinde insan etkilerinden kaçmak mümkün değil. Ve her yerde bir takım insan. Ve şöyle bakalım, yani bunu diyelim ki 5 milyar yıl sonra, ya 5 milyar yıl demeyeyim, hadi 10 milyon yıl sonra baktıklarında, etrafta baktıklarında eğer bir takım birikimler oluşmuşsa çeşitli tabakalarda, jeolojik zamanlarda olduğu gibi, burada insanın izine devamlı olarak rastlanacak. Bütün bu döneme, bizim dönemimizde karşı gelen tabakalarda bu insanın izine rastlanacak. Tabii bunlardan çok en nahoş iz belki de bu mikroplastikler olacak. Onu da söyleyeyim bu arada. İnsanlığın karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi olarak görüyorum hep mikroplastikleri, plastik kirliliğini. Peki, şimdi nelerden konuşacağız biraz? Bakın, konuşmayı ben iklim değişimi üzerine de kurgulayabilirdim. Fakat bunu yapmak bence yetersiz kalacak. Çünkü sadece iklimde olan değişim bizim derdimiz değil. Biz iklimle beraber başka bir takım şeylerin de değiştiğini, iklimin değişmesinden dolayı veyahut da onların da iklimi değiştirmesinden dolayı yani çok yönlü ilişkiler içerisinde gelişen başka bir takım süreçleri, başka bir takım değişimleri de aynı zamanda gözlüyoruz. O bakımdan küresel değişim diyorum, iklim değişimi demiyorum sadece. Bunlar da tabii ki en güncel olan, en çok konuşulan iklim. Orası kesin. Ama diğer taraftan da gene gündemimizde yer alan özellikle biyoçeşitlilik, türlerin yok oluşu meselesi, ekosistem hizmetlerinin bunun sonucunda başına gelebilecek şeyler. Ve şu anda biraz gündemden düşmüş vaziyette olan başka bir konu daha var. O da ozon konusu. Yani stratosferdeki ozon konusu. Şimdi bunlar bir takım örnekler. Bu örnekleri biraz daha arttırabiliriz rahatlıkla. Çok bariz bir takım bugün değinemeyeceğimiz şeyler var. Mesela okyanuslardaki kirlilik meselesi var. Demin plastiklerden bahsettim. Onun gibi başka meseleler var. Tatlı suyla ilgili, tatlı suyun azlığıyla ilgili bir takım problemler var. Aynı zamanda artan bir popülasyonla beraber. Tabii bunun getirdiği birlikte bu bozulan çevreyle beraber ortaya çıkan bir takım gıda güvenliği sorunları var. İnsan perspektifinden bakarsanız. Bunlar var. Biz buradan o 3 tane konuya değineceğiz bu akşam. Ve onlar üzerinden kurgumuzu yapmaya çalışacağız. Şimdi neden küresel diyoruz bir kere? Her şeyden önce ona bakmak lazım. Küresel bir takım değişime, bazı değişimlere küresel demek için iki tane şeyden bir tanesi olabilir. Bunlardan bir tanesi küresel ölçekli sistemlerde bir değişimden bahsedebiliriz. Mesela atmosferin bileşimini değiştiriyoruz. Atmosfer oldukça iyi karışmış bir gaz tabakası. Yer kürenin üstünü kaplayan ve burada yaptığımız değişiklikler küresel ölçekli değişiklikler. Eski tabirle cihan şumul dedikleri, yani bütün dünya terimiyle yer terimini biz yer bilimciler birbirine ayırırız bir yer. Dünya biraz daha popüler ve insanı da içine alan bir terim. Ama yer küreyi ele aldığınız zaman yer kürenin etrafındaki bu gazda yaptığımız değişiklik. Diğer taraftan bazı değişiklikler var ki bunlar yerel değişiklikler belki teker teker baktığınızda. Fakat bunlar hemen hemen her yerde karşımıza çıkan değişiklikler. Bunlar da küresel değişimin parçası. Neler var mesela? Ormansızlaşma var. Kıyılarda atık maddelerden dolayı bir ötrofikasyon dediğimiz oksijen azalması var kıyı denizlerinde. Türlerin yok oluşu var. Türlerin yok oluşundan bahsedeceğiz. Bu küresel bir problem çünkü türler belli bir yerde yok oluyorlar tabii ki. Ama aynı zamanda bu yok oluş hemen hemen bizim yerin her tarafında, yer kürenin üzerindeki hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyorsa bu bir küresel sorun olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde mikroplastikler mesela. Hep diyorum ya, bu plastiklere biraz benim takıntım var. Hep gündeme getiriyorum bunları. Çünkü çok ciddi bir sorun olarak karşımızda. Şimdi ben bir kaynaktan aldığım bir diyagram var burada. Bu diyagrama baktığınızda bir kere şunu görüyorsunuz. Demin sözünü ettiğim şeyler, bunların ayrıntısına girip tekrar bunları anlatacak halim yok ama yani bir yerde bir atmosfer var ve okyanuslar var. Bunlar iklim sistemi de bir takım değişimlerle karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan karşımıza çıkan
şeyler var. Karasal ekosistemlerde değişimler var. Ozonla ilgili problemler var dediğim gibi. Ama bu diyagramı belki koymamın tek nedeni bunların arasındaki ikili, üçlü ilişkiler. Yani yerküre üzerindeki herhangi bir süreç aynı zamanda başka bir sürü süreçler tarafından tetikleniyor ve başka bir sürü süreçleri de etkiliyor. Bu bağlantılılık, bu bütünlük, bu sistem anlayışı, sistemde olan değişimler bizim çok önem verdiğimiz ve 21. yüzyıla belki de bu konudaki anlayışımıza damgasını vuran özellik. Gelelim iklim değişimine. Şimdi iklim değişimine baktığınızda şunu görüyorsunuz. Hep başından da söylediğim gibi son 4,5 milyar yıldan beri yerin iklimi değişiyor. Bunda tartışacak bir taraf yok. Özellikle son 1000 yıla falan baktığımızda ne görüyoruz? Evet, bir takım değişimler var. Çok böyle belirgin bir takım dönemler var. Mesela işte Orta Çağ'daki bir sıcak dönem var. Sonra işte Küçük Buz Çağı dediğimiz bir takım dönemler var falan ama bugün karşımıza çıkan ve özellikle diyelim ki küresel ortalama sıcaklıklarla gayet rahat bir şekilde nicel olarak sunabileceğimiz değişiklik ki burada kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. Kırmızı çizgi. Şimdi o kırmızı çizgide gördüğünüz şey aslında bunun benzeri son 1000 yılda karşımıza çıkmıyor. Belki son 2000 yılda bile karşımıza çıkmıyor. Onun için çok ciddi bir değişiklik söz konusu ve bu değişiklik aynı zamanda çok hızlı bir şekilde oluşuyor. Bakın burada önemli olan şey değişikliğin sadece olması değil, önemli olması ama aynı zamanda hızlı olması. Onun için dediğim gibi buradaki bizi birinci derecede ilgilendiren şey hızlı ve içinde de aynı zamanda bir takım belirsizlikler içeren, yani ileriye doğru baktığımızda kafamızda bir takım soru işaretleri olan, neye doğru gelişeceği konusunda soru işaretleri olan bir değişim. Bu insan kökenli iklim değişiminin temel özelliği ve bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun üzerinde bir takım öngörüler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi neden değişiyor peki iklim? Bunun cevabını artık herhalde ilkokul ve ortaokul öğrencileri dahil olmak üzere herkes bir şekilde biliyor, bu konuya merak etmiş, okumuş, birazcık incelemiş olan kişiler. Atmosferin bileşimini değiştiriyoruz. En temel şeylerden bir tanesi o. Atmosferde bir takım gazlar var. Onlardan en temel gazlardan bir tanesi olan karbondioksit gazını miktarını arttırıyoruz. Neden arttırıyoruz? Gayet basit. Çünkü yer altından fosil yakıtları çıkartıyoruz. Bunları yakıyoruz. Yanma sonucunda çıkan gaza da biz şey diyoruz. Karbondioksit gazı diyoruz. Bu karbondioksitin bir kısmını okyanuslar yutabiliyor. Soğurabiliyor bir anlamda. Fakat hemen hemen yarısı, hatta yarısından biraz fazlası atmosferde kalıyor ve giderek bu birikiyor. Bugün artık 400 ppm düzeyini aştık ve böyle gidiyor. Bu şekilde giden bir değişim. Şimdi diyeceksiniz ki bu değişim, atmosferin bileşimindeki bu değişim daha önce olmadı mı yerin tarihinde? Oldu tabii ki. Tabii ki oldu. Bugünden kat kat daha fazla atmosferde karbondioksitin olduğu dönemler var ama işte 30-40 milyon yıl öncesinden bahsediyoruz. Ama son 500 bin yıla baktığınızda, ki bu 500 bin yıldaki karbondioksit oranlarını burada görüyorsunuz. Şu anda ulaştığımız orana son 500 bin yılda ilk defa ulaşıyoruz ve çok hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Dediğim gibi hızlı bir değişim ve önemli bir değişim ve yakın bir geçmişi nasıl algılarsanız ona bağlı. Demin 1000 yıl dedik ama şimdi burada mesela 500 bin yıl diyoruz. Burada benzeri olmamış bir değişim. Onun için geçmişe bakarak gelecekle ilgili bir şeyler söylemek çok zor. Yakın geçmişe bakarak, yakın dediğim işte yakın terimi çok farklı olabiliyor. Bazı durumlarda 500 bin yıldan bahsediyoruz, bazı durumlarda son 1000 yıldan, 2000 yıldan bahsediyoruz ama bu 500 bin yıl önemli. Çünkü biz bununla ilgili bayağı ayrıntılı bilgiler toplayabiliyoruz. Özellikle buz örtülerindeki oluşan buzun içindeki minik hava kabarcıklarından elde ediyoruz bu bilgileri. Çok ilginç bir teknoloji ve son 20-30 senenin en önemli bilimsel gelişimlerinden bir tanesi.
Peki şimdi bu gazlar hangileri? Bu bizim başımıza dert yaratan gazlar. Bir kere tabii atmosferdeki en yaygın olan gaz, yani iki atomu olan azot ve oksijen. Bunların bu işte bir payı yok. Onların kendilerine göre önemi var ama bu iklimi değiştirme konusunda bir rolleri yok. Su buharı çok önemli. Fakat su buharı temel çocuk, belki esas çocuk bu filmin esas çocuğu, ama su buharı bizim böyle e, değiştirdiğimiz bir şey değil. Kendi kendine dengelenen bir büyüklük atmosferde. Ama bizim birinci derecede değiştirdiğimiz şey, bu özellikle bu fosil yakıtların kullanımından dolayı karbondioksit. Karbondioksit miktarını arttırıyoruz. İkinci bir gaz daha var tabii. Karbondioksitten çok daha güçlü bir sera gazı ama şu anda atmosfer çok fazla yok, ama onunla ilgili de biraz ileride konuşabiliriz. O da metan. Metan genellikle bu tartışmalarda yani tartışmalar tabii bilimsel çevrelerde her zaman bahsediliyordu ama özellikle son Glasgow'daki taraflar konferansında metan özellikle gündeme geldi. Çünkü metan doğal kaynaklardan dolayı, hayvancılıktan dolayı, yer altından çıkartılan doğal gazdaki kaçaklardan dolayı falan atmosferde bir artış gösteriyor. Ama aynı zamanda başka bir problem daha var. O da Arktik bölgedeki donmuş topraklardaki metanın ortaya çıkması tabii. O bir felaket senaryosu olarak bize korkulu rüyalar gösteriyor. Onun için bu gazlar önemli. Yani karbondioksit ve metan. Başka gazlar da var tabii ama o gazlar o kadar da önemli değil. Onların da zaten bir yerde yavaş yavaş sonu geliyor, devreden çıkıyorlar. Şimdi bu iklimindeki bu değişim meselesi, bunun bilimsel bakış meselesi çok yeni bir şey değil. Aşağı yukarı işte 19. yüzyılın ortalarında ve bu konuda ilk uyarıyı yapan, bu konuda ilk gözlemleri yapan, laboratuvarda bunları ölçen kişi Eunice Newton Foote diye bir hanım, bir kadın. Ve kadın olması tabii ki önemli, çünkü hani erkek egemen olan bir bilim dünyasında bir kadının yaptığı katkı ve bu kadar önemli bir katkı bence her zaman altı çizilmesi gereken bir şey. O bu katkıyı yapıyor. Fakat bu katkı tabii çok fazla gündemde kalmıyor. Ondan sonra gene bilim dünyasında ortaya çıkan 1896'da Svante Arrhenius'un, İsveçli bilim insanı, onun yazdığı çok güzel bir makale var. Orada atmosferdeki karbondioksiti 2'ye katlarsak diyor, yüzey sıcaklığını 5-6 derece arttırırız diyor. Ki bugün yaptığımız çok sofistike bilimsel incelemeler, hesaplar, modellemeler falan sonunda aşağı yukarı aynı sonuca varıyoruz. Yani 1896'dan beri bu işin ne olduğu, ne olabileceği konusunda eğer merak ederseniz o laflar edilmiş. Tabii ama bunun ayrıntıları, yani ortalama sıcaklığın artması bir şeydir ama sadece oradan yetinemeyiz. 1960'lardan itibaren sayısal bir takım modeller geliştiriliyor. Ve bu modellerin hepsinde de aynı sonuçlara veriliyor, bakılıyor. Yani ortaya çıkan tabloda atmosferdeki karbondioksit miktarı artarsa ve diğer sera gazları tabii artarsa, bunun sonunda iklimde ciddi bir ısınmaya, küresel ortalama açısından ısınmaya ve iklimin bir sürü başka bileşenlerini, tabii yalnız sıcaklık değil, bunun rüzgarı var, yağışları var, hidrolojik döngü var, su döngüsü var falan. Bunlarda ciddi bir takım değişimler olacağını söylüyor. Şimdi bu yapılan bilimin bir şekilde karar vericilere, politika yapıcılara özetlenmesi, tanıtılması, damıtılıp sunulmasını da yürüten kuruluş, yapı IPCC dediğimiz yapı. Yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli. Bu 1989'da kuruluyor ve tabii ilk raporunu çıkartıyor ortaya. Tabii 1992'de çok önemli bir şey oluyor. 1992'de Rio Zirvesi dediğimiz, birazdan da konuşacağımız çok önemli bir toplantı toplanıyor ve bu toplantıda aslında yani gerçekten de uluslararası gündeme, uluslararası platformanın gündemine bu iklim değişikliği konusu giriyor.
Şimdi nasıl yapıyoruz bu iklimle ilgili şeyleri? Bunun teknik detaylarına tabii burada hiç girmeye niyetim yok ama sayısal modeller yapıyoruz ve tabii bu sayısal modelleri için atmosferi, okyanusları minik minik kutulara bölüyoruz. Orada ayrıntılı bir takım hesaplar yapıyoruz. Işınımla, enerjiyle ilgili, işte momentumla, efendim kütle korunumuyla falan aklınıza gelebilecek ortaokulda, lisede size öğretilen fizikteki bütün o korunum yasalarını kullanarak yaptığımız bir takım hesaplar ve tabii kutuları ne kadar küçük yaparsanız o kadar fazla da bilgisayar gücüne bir yerde ihtiyacınız var. Ve o bakımdan da yani iklim modelciler aslında bilgisayar konusundaki en önemli müşteriler. Bilgisayar tabii sivil şeydeki bölgedeki diyorlar. Askeri bölgede ne yapıldığını zaten biz bilemiyoruz. Bilsek de herhalde çok fazla yaşamayız. Ama bu bir gerçek ki cidden iklim bilimciler bilgisayar teknolojilerini çok iyi kullanan ve yoğun kullanan bir bilim alanı. Şimdi burada tabii çok önemli bir problem var. Ve belirsizlikleri de bu problem aslında ortaya koyuyor. O da şimdi doğa bilimleri, fizik, kimya, işte icabında ileride biyoloji, bunları yapmak kolay. Bunlar kolay demeyeyim, zor. Karmaşık bir sistemle uğraşıyorsunuz. Zor ama en azından giderek iyileştirme yaparak gidiyorsunuz. Esas problem şu. Önümüzdeki yıllarda, yani en azından yüzyılın sonuna kadar atmosferdeki bu sera gazlarının miktarlarının ne olacağı, bunların evet buradaki salımların ne olacağı, hangi teknolojileri insanlar kullanacaklar, fosil yakıtlardan vazgeçebilecekler mi, ne hızla vazgeçecekler? Bunlar çok önemli sorular ve bunlar doğa bilimcilerin üzerinde görev diye zaten. Bunları aslında sosyal bilimcilerin, iktisatçıların falan yapması lazım. Ve tabii takdir edersiniz ki insan tabiatıyla ve toplumların dinamikleriyle ilgili bir şey yapmaya kalktığınızda burada çok ciddi bir takım belirsizlikler var. Şimdi böyle olunca ortaya şöyle bir şey çıkıyor. O zaman ilerisiyle ilgili havlu mu atacağız? Hayır. Havlu atmıyoruz. Ama şöyle bir şey yapıyoruz. Senaryolar koyuyoruz. Diyoruz ki işte en kötü senaryo bir senaryodur. Bilmiyorum, şurada benim cursor'ımı görüyor musunuz? İşte bu en üstteki eğri, işte onun altındaki eğri var. Böyle çeşitli senaryolar var. Bazı senaryolarda daha iyimser senaryolar. İşte bir takım çözümler bulunacak, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilecek falan fıstık. Ben belki de tabiat olarak biraz kötümser bir insanım. Ben genellikle en kötü senaryonun bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şimdi yalnız burada zaman ufkumuz 100 yılın sonu. Fakat bu iş 100 yılın sonunda bitmiyor tabii. Onu söyleyeyim size. Yani bugün bile tövbe etseniz, deseniz ki ben atmosfere hiçbir şekilde fosil yakıt kullanmayacağım, hiçbir şey atmayacağım, karbondioksit falan atmayacağım, işte metanı da kontrol edeceğim falan deseniz bile bu iklim değişikliğinin etkileri rahatlıkla 22. yüzyıla da sirayet edecek bir anlamda. Yani bu değişimler ve bunların sonuçları olan değişimler, örneğin deniz seviyesinin yükselmesi mesela, bunlar ileriye doğru gidecek olan değişimler. Onun için yani bu yüzyılın sonuna geldiğinde oldu bitti, değişimler durdu falan diye bir şey yok. Bu insanlığı önümüzdeki en azından 200, 200, 300 yıl, 400 yıl belki de meşgul edecek bir sorun olarak etrafta kalacak. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Tabii bunun sonucunda farklı senaryolar sonucunda ortalama, yani yeryüzünün ortalama yeryüzü sıcaklığının 1850-1900 aralığındaki ortalama değere göre nasıl yükseleceği. Gördüğünüz gibi en kötü senaryolarda rahatlıkla bir 4,5-5 derece gibi küresel sıcaklığın artacağından bahsediliyor. Da bahsedilmiyor aslında. Bilimsel yöntemlerle ve iklim modelleri kullanılarak bu tip sonuçlara varılıyor. Ama dediğim gibi emisyon senaryoları, yani salım senaryolarındaki farklılıklardan dolayı bizim orada bir takım belirsizliklerimiz var. Bu belirsizliklerle yaşamak zorundayız yalnız. Gelecek ve belirsizlikler beraber gelecek. Ve tabii bunun sonucu olarak çeşitli durumlarda yeryüzündeki sıcaklıklar nasıl değişecek? Bunların ayrıntılarına girmeyeceğim ama özellikle kuzey enlemlerde bir geri besleme mekanizmasıyla daha fazla, yani ortalamadan daha fazla ısınacak yerler olacağı kesin. Ve ilginç olan tabii yalnız mesele değil, sıcaklık değil, aynı zamanda yağışlar, su döngüsü dediğimiz şey önemli.
Bazı yerlerde su döngüsü negatif olacak, bazı yerlerde pozitif olacak su bilançosu. Ve özellikle bizim gibi Akdeniz ülkelerinde ise biz bir miktar kurumaya doğru gideceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'nin kuzey tarafı başka bir dünya, güney tarafı başka bir dünya diyebiliriz. Ama güney tarafı yani Akdeniz'de olan bölge, bütün Akdeniz ve Akdeniz tipi iklimler dünyanın başka yerlerinde böyle bir yağış azalmasıyla karşı karşıya kalacaklar. Peki şimdi ikinci ele alacağım konu, bu da oldukça ben doktora yıllarıma başladığımda yani işte 70'lerin sonlarında çok popüler bir konuydu ve derslerde çok konuştuğumuz bir konuydu. O da ozon tabakasının meselesi, ozon tabakasının delinmesi meselesi. Şimdi ozon konusunda söylenilenler de biz şeyden kastediyoruz. Burada stratosferik ozondan bahsediyoruz. Yani yerin aşağı yukarı şöyle bir 15-20 kilometrenin üstündeki olan bölgesinde stratosferdeki ozondan bahsediyoruz ki bu ozon da aslında iki türlü ozon var diyeyim ben size. Bir stratosferdeki yukarı tabakalarda ozon var, bir de yer seviyesindeki ozon var. Yer seviyesindeki ozon insan sağlığı için zararlı bir şey. Ciğerler için zararlı, solunumda bir takım problemler yaratıyor ve genellikle de araç kullanımından falan ortaya çıkan bir şey. Bu stratosferdeki ozon, yukarı tabakalardaki ozon, bu çok önemli çünkü yeryüzünde canlıları ultraviyole ışınımından koruyor. Yani şöyle diyeyim ben size, tarihsel olarak baktığınızda biraz böyle birden ben sizi bir 3 milyar yıl geriye götüreyim. Bu 3 milyar yılın başında atmosferde çok fazla bir oksijen yok. Oksijen, onun hikayesine girmeyelim ama yani canlılar fotosentez yapmaya başladığından sonra atmosferdeki oksijen azalıyor. O oksijenin bir kısmı ozona dönüşüyor ve bu ozon dönüşümü ve ozon birikimi atmosferde olduktan sonra ancak canlılar sudan çıkıp da karalarda yaşamaya başlıyorlar. Çünkü eğer ozon koruması olmazsa karalarda işiniz bitik. Ultraviyole ışınları sizin canınızı okur. Onun için bir yerde canlıların denizden karaya çıkmasında ve bitkilerin gelişmesinde, kara bitkilerin gelişmesinde falan bu ozon tabakası çok önemli. Neyse, ozon tabakası ile ilgili bir takım sorunlar olabileceği 1970'lerin başlarından beri konuşulan bir şey. Ben burada özellikle işte 3 tane isim görüyorsunuz ekranda. Bir tanesi Paul Crutzen. Çok ilginç ve tanımak bana kısmet oldu. Bir bilim insanı 1970'lerde özellikle atmosferdeki azot oksitlerden dolayı, özellikle stratosferdeki azot oksitlerden dolayı ozon tabakasının azalacağı, ozon basıncının azalacağını söylüyor. Diğer taraftan 1974'te Rowland ve Molina, onun postdocu olan Molina, bu Kaliforniya Üniversitesi Irvine'den bu arkadaşlar. Onlar burada başka bir şeyin daha. Bu kloroflorokarbon dediğimiz bir takım kimyasal maddelerin de başımıza dert açacağını söylüyorlar. Bunlar hep söyleniyor. Yani ben işte doktora yıllarıma başladığımda arkadaşlarımın bir kısmı bu işlerle uğraşıyordu. Ondan sonra fakat tabii bir kulaktan giriyor bir kulaktan çıkıyor karar vericilerin. Ondan sonra bununla ilgili pek fazla bir çaba çıkmıyor ortaya. Yalnız işte o zamanlar süpersonik uçaklar var. Onların problem yaratacak mı? Diğer taraftan bu işte deodoranlarda, soğutucularda kullanılan gazlar problem yaratacak mı falan tartışılıyor. Ama çok ciddi bir şekilde tartışılmıyor. Ne zaman ki 1980'lerin ortalarında bu Antarktika üzerinde bir ozon deliği oluştu. Ozon delik tabii böyle delik değil yani hani bildiğimiz anlamında bir delik. Sadece oradaki ozonun özellikle bahar aylarında bayağı azaldığı ortaya çıkıyor. Bu İngilizlerin daha doğrusu Britanyalıların orada bir ölçme istasyonları var, orada görülüyor. O zaman insanların biraz kafasına dank ediyor bu. Burada bir problem var diye. Peki ne yapacağız? Bu CFC'leri özellikle yasaklamak lazım. Yasaklamak lazım ama bunları da üretenler var. Yani bu işte çıkar grupları çok önemli.
Bunun altını sonra da gene çizeceğim. Bu işteki aktörlerden bir tanesi de çıkar grupları. Mesela bu DuPont dediğimiz kimyasal devlerden bir tanesi, kimya sanayinin devlerinden bir tanesi. Ve bunları üretiyor. Ne zaman ki onlar daha az zararlı olan bu kloroflorokarbonların yerine hidrokloroflorokarbonları ne zaman devreye sokuyorlar, o zaman biraz hani laf dinler oluyorlar. Politikacılara daha az müdahale eder oluyorlar. Ve bunun sonucunda 1987'de Montreal protokolü imzalanıyor ve 1988'de bu Viyana Sözleşmesi haline geliyor. Ve böylece bu CFC dediğimiz kloroflorokarbonların üretimine ciddi kısıtlamalar konuyor. Yani burada ciddi bir şey var. Çok da güzel bir kitap var bir Amerikalı diplomatın yazdığı. The Ozone Diplomacy diye, şimdi adamcağızın adını unuttum. Bu cidden böyle bu şey bir süreç. Yani sadece bilim insanlarının bir problemi keşfetmesi yetmiyor. Bunu anlatmaları ve bunun reddedilemeyecek şekilde, kör gözüne parmak deriz ya Türkçe'de, o şekilde insanların önüne çıkması gerekiyor. Ve tabii burada bir takım çeşitli pazarlıklar yapılıyor ve pazarlıklar sonucunda da bu kloroflorokarbonların üretiminin devreden çıkartılmasına karar veriliyor. Şimdi bu ozon deliğine ne oldu diyeceksiniz. Ozon deliği giderek azaldı ama bazı seneler biraz daha büyüyor, biraz daha az oluyor. Bunu artık uzaydan rahatlıkla gözleyebiliyoruz bir takım uydularla. Fakat tamamen ozon sorunu ortalıktan kalkmış değil. Ama önemini oldukça kaybetti. Yani en azından bu yalnız tabii CFC'leri değil, aynı zamanda bu hidrokloroflorokarbonları da tamamen devreden çıkarsak o daha da iyi olacak ozon deliğinin. Ozon deliği yalnız tabii şeyde yok, Güney Antarktika'da yok. Aynı zamanda Kuzey Yarımküre'de bazı yerlerde var. Onun için sadece Güney'e ait bir şey değil. Şimdi gelelim üçüncü ele almak istediğim konuya. O da yok olan türler. Şimdi yok olan türler meselesi çok konuşulan bir şey. Eğer dokümanter izlemeye, belgesel izlemeye meraklı birisiyseniz çok çeşitli kanallarda çok böyle bir takım belli türlerin ama gözün görebildiği takım türlerin, fillerin, kaplanların, aslanların başının belaya girdiğini şey yapabilirsiniz. Ne derler? Bunlarla ilgili ilginç şeyler seyredebilirsiniz, duyabilirsiniz. Bunlar bir gerçek. Bunlar bir gerçek. Bazı türlerin başı belaya giriyor. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Burada tabii önemli olan, sorulması gereken sorulardan bir tanesi şu. Kaç tane tür olduğunu biliyor muyuz yeryüzünde? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Cidden bilmiyoruz. Kestirmeye çalışıyoruz. Kimisi diyor ki işte 8,7 milyon vardır diyor. Aşağı yukarı artı eksi diyor 1,3 milyon. Yani çok da kesin bir bilgi değil. Zor. Ve bunlar ökaryot türlerle ilgili, neyse biyolojisine girmeyelim ama bakteriler ve virüslere gittiğinizde işler daha da karışık hale geliyor. Ama şunu söyleyeyim, yani şu anda bildiğimiz türlerden kat kat daha fazlası türleri bilmiyoruz. Öyle diyelim. Şu anda bildiklerimizden çok 5-6 kat daha fazlasını bilmiyoruz. Olabileceğini biliyoruz. Bir zenginlik olduğunu biliyoruz ama bilmiyoruz. Ha tabii türler biraz daha bize yakın demeyeyim de daha az çeşitli olan gruplar olduğu zaman, mesela memelilerde aşağı yukarı 5500 memeli türü olduğunu biliyoruz. Diğer tarafta mesela şeylerde muazzam bir çeşitlilik var. Çiçekli bitkilerde. Orada sayı da gene yok gene etrafımızda. O da 250 bin ile 400 bin arasında çiçekli bitki türü olduğunu biliyoruz. Şunu biliyoruz mesela, 1 milyona yakın böcek türü var. Onu biliyoruz. 1 milyondan aşkın böcek türü var. Onu da biliyoruz. Yani o da çok önemli bir şey. Belki de en çok şu anda bildiklerimiz arasında en çok çeşitli olan taksonomik grup böcekler. Şimdi bunlar ne oluyor peki? Bunlar da yeni bir şey değil bu. Dediğim gibi gene yerin tarihine gittiğin zaman görüyorsunuz. Bunlarda azalmaların olduğu, yok oluşların olduğu dönemler olmuş. İşte bunlar, bu yok oluşlar da önemli çünkü bir yerde bu jeolojik dönemleri birbirlerine ayırt etmek için orada hangi canlılar yaşamış, hangi canlılar ondan sonra kaybolmuş falan, onlara bakılıyor, fosillere bakılıyor.
ve onlara dayanarak bir takım adlar veriliyor. Ama 5-6 tane yok oluş olduğundan bahsediliyor. Şu anda bizim birazdan konuşacağımız nedenlerle insan kökenli olan ortadaki yok oluşun, yani tür azalmasının aslında işte 6. veya 7. artık nasıl numaraladığınıza bağlı yok oluş olduğu söyleniyor. Ve bu tabii çok ciddi bir mesele. Ama bu grafiğe de baktığınızda görüyorsunuz ki bir sürü ufak yok oluşlar da var, daha büyük yok oluşlar da var. Ve bu yok oluşların nedenlerini geçmişteki yok oluşların, yani işte bu 5-6 tane yok oluşun nedenleri de çok farklı şeylere bağlanıyor. Hepsi aynı mekanizmayla, aynı açıklamayla geçiştiremiyorsunuz bunları. Farklı farklı şey. Yalnız son bir tane işte 65 milyon yıl önce olan bir yok oluş var. Çok ciddi bir yok oluş. Ama bütün türler gitmiyor tabii. Türlerin bir kısmı gidiyor. O da zaten orada dinozorların ortalıktan kalkması var ki o da herkesin ilgisini çok çekiyor. Onun için o 65 milyon yıldaki, yani Kretasi Tersiyel sınırındaki olan olay çok bildiğimiz bir şey. Orada çeşitli şeyler var, hipotezler var onunla ilgili. Ama şu anda bizi ilgilendiren bugünlerde ne oldu? Şimdi yok oluşları hesabını tutabiliyor muyuz? Dediğim gibi zor, çünkü tür sayısını bilmiyoruz. Tür sayısının peşinde koşmak hiç kolay bir iş değil. Araştırdıkça daha çok türler buluyoruz. Ama aynı zamanda bir takım habitatları da yok ediyoruz. Bugün Amazon ormanlarının başına gelenler hep böyle çok böyle klasik bir şey olarak addedilir ama cidden şu anda Brezilya çok kötü bir şekilde yönetilen bir ülke. Yani işte politik sınıfın ve en baş politikacının çok yanlış kararlar veren bir adam olduğunu biliyoruz. Ve bunun sonucunda o ormanların yok edilmesiyle beraber, şöyle diyeyim, aslında burada bir analoji kurmak istersek, benzetme yapmak istersek, çoğu zaman içindeki kitapları bilmediğimiz kütüphaneleri yakıyoruz. Onun içinde ne var bilmiyoruz ama kütüphaneyi, alevlerin içinde kütüphane gidiyor. Bir daha biz o kitapların içinde ne olduğunu falan bilemeyeceğiz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi bunun yanında omurgalılar açısından, ama işte omurgalılar deyince neyi kastediyoruz? İşte iki yaşamlılar, sürüngenler, balıklar, memelileri falan kastediyoruz. Kuşlar tabii ki. Ondan sonra bunların çeşitliliğindeki azalma konusunda WWF'in ve Londra Zooloji Derneği'nin yaptıkları bir yaşayan gezegen göstergesi var. Ona baktığınız zaman bu göstergenin hızlı bir şekilde 1970'te sıfır noktası olarak alıyor ve ondan sonra karalarda, denizlerde ve küresel olarak azalmanın hızını bir yerde bize göstermeye çalışıyor. Çünkü bu, hani omurgalılarda bu işin hesabını tutmak biraz daha kolay. Kabul etmek lazım ki. Ondan sonra bu hesap tutuluyor ve burada bariz bir şekilde bir azalma görülüyor. Bu bir gerçek. Peki, şimdi o zaman bizim derdimiz ne peki, yani neden yok oluyorlar sorusunu demin sormuştuk. Habitatları tahrip ediyoruz, orası kesin. İkincisi iklim değişiyor. İklim çok önemli. Bir de istilacı türler var. Şimdi bu küresel meselesine baktığımızda, bu hani küreselleşme deyince eğer doğa bilimlerinde değilseniz, iktisatçılar, siyasetçiler, siyaset bilimciler küreselleşmeden bahsettikleri zaman daha çok ülkeler arasındaki ilişkililiğin artışından bahsedilir. Şimdi bu ilişkililik demek ticaret demek, gidişler gelişler demek, insanların etrafta gezinmesi demek. Ve bunun sonucunda insanlar yeni yerlere yerleştikleri zaman isteyerek veya istemeyerek oraya bir takım bitki ve hayvan türleri götürüyorlar. Hatta son zamanlarda yaşadığımız olayda olduğu gibi virüs türleri götürüyorlar, virüs götürüyorlar, bakteri götürüyorlar. Şimdi bu yayılmacı, bu istilacı türler oradaki canlılar için de aynı zamanda büyük bir tehlike teşkil ediyor ve bunların başını belaya sokuyor. Onun için bu şey somut bir mesele ve bu yani kaçınılması da oldukça zor bir mesele. Peki, şimdi affedersiniz. Şimdi burada neden peki dertleniyoruz yani? Türler yok olursa ne olur? Şimdi türler gelir, türler gider gibi böyle bir takım şarkılar söyleyebilirsiniz ama bu o kadar da hafife alınacak mesele değil. Çünkü şöyle bir şey var, yani
dünyanın bütün tarihi boyunca, yerkürenin bütün tarihi boyunca türleşme hızıyla yok oluş hızı arasında bir takım dengeler oluşmuş. Yok oluş hızı arttığı zaman tür sayısı azalmış, türleşme hızı arttığı zaman tür sayısı artmış, öyle gidiyor. Şimdi buradaki bu eğer sizin yok oluş hızınız ki türleşmeden çok daha fazla olursa, yeni türlerin ortaya çıkmasından ziyade mevcut türlerin yok olduğu bir dönemden geçiyorsanız, o zaman otomatik olarak bu biyoçeşitlilikte bir azalma ile karşı karşıya geliyoruz. Şöyle bir soru soracaksınız. Diyeceksiniz ki biyoçeşitlilik azalsa ne olur ki yani? Aslında öyle değil. Biyoçeşitlilik önemli. Yani şöyle bir şey, bir bina düşünün ve tuğlaları var binanın. Ve siz o tuğlalardan arada sırada gidiyorsunuz. Bazı tuğlaları çekip alıyorsunuz. Şimdi yani ben olsam o binada oturan birisi rahatsız olmaya başlarım. Çünkü başımıza ne gelecek diye düşünmeye başlarım. Bu da öyle bir şey. Ekosistemlerin işleyişi ve kararlılığı biyoçeşitliliğe dayanıyor. Ve çektiğimiz duvarlar sonunda bu duvar yıkılır mı? Duvarın yıkılmasına hazırlar mı? Bu ciddi bir temel sorun olarak karşımıza çıkıyor. Belki de ekoloji biliminin en temel sorusu. Yani çeşitlilikle ekolojik kararlılık, ekosistemlerin kararlılığı. Peki ekosistemlerden, kararlılığından neden bu kadar ilgileniyoruz? Çünkü ekosistemler bize, şu anda ayrıntılarına girmeyeceğim ama çok sayıda farkına varmadığımız ve bu bazen vardığımız, ormanlardan kereste topluyoruz ama bazen de farkına varamadığımız bir takım hizmetler sunuyor. Ve ekosistemlerin işleyişiyle ilgili sorunlar ortaya çıkarsa kibar bir terimle başımız belada. Peki, şimdi bütün bunları söyledikten sonra biraz burada bilimin üretiminin ve bilimin ürettiği sonuçların yayılmasını ve karar mekanizmaları üzerine etkilerinden biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bilim insanları tarafından üretiliyor, ekipler tarafından üretiliyor. Bilim örgütleri var, ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde. Bu örgütler bu insanların birbirleriyle tartışmalarına, görüş alışverişi yapmalarına ve ortak bir takım tespitler yapmalarına yardım ediyor. Ama bu bilgilerin aslında nasıl bir politikaya dönüşeceği, nasıl karar vericiler tarafından kullanılacağı meselesi, işte o problemli mesele. Şimdi burada bir sürü aktör var. Bir kere her şeyden önce bilim dünyası var. Eyvallah, kabul. Burada bir şey yok. Diğer taraftan şeyler var. Çıkar grupları var. Demin bahsettim mesela. DuPont şirketinden bahsettim ozon durumunda. Ama bunun gibi işte et endüstrisi var. Amazon ormanlarını tahrip edip orada işte inek öküz yetiştirip oradan et sanayine et vermek derdinde olan endüstriler var. Başka yerde petrol arayıp çok kırılgan ekosistemlere zarar verebileceğini düşünmeden buna girişen petrol şirketleri var. Var. Çok çeşitli iktisadi ve siyasi grup, iktisadi çıkar grupları var ve bunların tabii aynı zamanda karar vericiler üzerinde ciddi yaptırımları, baskıları var. Bunun yanında bir de hani kamuoyu dediğimiz, vatandaşlar dediğimiz bir grup var. Tabii bu biraz daha muğlak bir kavram. Yani bu kamuoyu dediğimiz şey ne kadar ulusaldır, ne kadar uluslararasıdır ve son zamanlardaki iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bu ulusal karakter nasıl uluslararası bir yapıya doğru dönüşüyor. Burada tabii sivil toplum kuruluşları da var bunların içerisinde. Bunların örgütlenmesinin ayrıntılarına şu anda girmeyeyim. Ama burada şöyle bir şey var. Bunların hepsinin ortak bir tarafı var. Bugünlerde artık 21. yüzyılda herkes eteğindeki taşları bir yerde sosyal medya ortamına döküyor. Aklınıza gelebilecek her türlü bilgi veyahut da yanlış bilgi bu ortamda oldukça özgür bir şekilde dolaşıyor ve tabii ki onun sonucunda insanların bu konulardaki fikirler oluşturmalarına ciddi bir şekilde etkiliyor. Şimdi bu küresel çevre değişiminin bilimine bakalım bir yerde. Bunun bir uluslararası sahnesi var. Uluslararası sahnede uzun yıllardan beri bu konulara insanlar kafa yormuşlar.
gezegenimizin sonlu kaynaklarının olduğunun farkına 1970'lerin başlarında varılıyor. Ve tabii aynı zamanda başka bir dert daha var, o da artan nüfus. Şimdi artık bugünlerde nüfustan konuşuluyor ama belki 70'lerin başında konuşulduğu kadar da konuşulmuyor. O zamanlar çok ilginç bir kitap vardır. Paul ve Anne Ehrlich'in yazmış oldukları Population Bomb diye, yani nüfus bombası diye. O kitap çok önemli bir etki yarattı o yıllarda. Ondan sonra peki bu, yani sonlu kaynakları olan bir gezegende nüfus giderek artarsa o zaman ne olacak? Gıda güvenliği ne olacak? Çevre kalitesi ne olacak diye bunlar 70'lerin başlarından itibaren bir şekilde modellenmeye çalışıldı. Tabii o zamanlar çok önemli bir girişim vardı. Club of Rome dedikleri, Roma Kulübü dedikleri, bu tip çalışmaları destekleyen, finanse eden, iş dünyasından ve düşünce dünyasından bir takım insanların oluşturduğu bir grup. Burada tabii 1972'de Donatella ve Dennis Meadows'un meşhur kitabı, tabii her zaman hatırlanması gereken bir şey. Büyümenin Sınırları diye, Limits to Growth kitabı. Bence o döneme damgasını vurmuş kitaplardan bir tanesidir. Yani hep üzerinde konuşulan, ama bunun gibi başka raporlar da ortaya çıktı o yıllarda. Şimdi bunlar bir taraftan giderken diğer taraftan şöyle bir şey var. Çok önemli, algıyı etkileyen diyelim. O da Apollo 17'nin uzaktan çektiği bir dünya fotoğrafı var. 1972 yılında. Bu fotoğraf tabii böyle dijital bir makineyle çekilmiş değil. Böyle resmen Hasselblad bir makineyle renkli filme çekilmiş. Galiba onları işte 6x6 filmlere çekilmiş bir fotoğraf makinesine çekilmiş. Ama çok önemli. Yani ilk defa gezegenimize bu, hani bir tabirle bu mavi bilyaya uzaktan bakıyoruz ve bunun ne kadar özel bir yer olduğunu, ne kadar özel bir ortam olduğunu, ne kadar özel bir gezegende yaşadığımızın daha bir algısına katkı yaptı denebilir rahatlıkla. Bu Apollo 17'nin de çekilmiş olan fotoğraf. Onun için bu fotoğraf her zaman için bir yerde baş köşemizde durması gereken bir fotoğraf. Şimdi bunun sonucunda bir takım girişimler oluyor. 1972 yılında mesela Birleşmiş Milletler'in bir insan çevresiyle ilgili bir toplantısı var. Çok meşhur bir toplantı. Cidden bilim insanlarının, çok saygın bilim insanlarının, ama aynı zamanda çok ilginç bir takım politikacıların, bunu zannedersem Indira Gandhi'yi görüyorsunuz alttaki fotoğrafta, Hindistan Başbakanı. Onun o şeyle beraber, toplantının başkanıyla beraber el sıkışırken fotoğrafı ve o yukarıda toplantıyla ilgili. Bu toplantı çok önemli bir toplantı. Benim bildiğim kadarıyla Stockholm'da olmuş bir toplantıdır bu. Ve çok ses getiren bir toplantı oldu. Yani bir milattır. Küresel değişimin, biliminin kabul görmesi ve ortaya çıkan bilimin ürettiği kaygıların en azından karar vericiler, politikacılar tarafından bir miktar algılanması açısından. Tabii aynı yılda başka bir şey daha oluyor. Birleşmiş Milletler'in çevre programı kuruluyor. UNEP dediğimiz program, ondan sonra bu kuruluyor, bu 72'de kuruluyor. Bu çok önemli bir program ve hala da etrafta olan ve çok önemli bir rol oynayan bir program. O program var. Tabii bununla beraber zannedersem daha önceki yıllarda 1950'lerin başlarına gider Dünya Meteoroloji Teşkilatı kuruluyor. Bu Birleşmiş Milletler'in şeyleri var, kuruluşları var. Onlardan bir tanesi olarak o da kuruluyor. Bu ikisi birlikte önemli bir rol oynuyorlar. Şimdi 1988'de UNEP'le WMO beraber bu şeyi kuruyorlar. IPCC kuruyorlar. Yani hükümetler arası iklim değişikliği panelini kuruyorlar. Ve bu panel çok çeşitli çalışmalar yapıyor. Ve aşağı yukarı her 5-6 yılda bir rapor yayınlıyor. Son rapor, yani 6. rapor birinci kısmı geçen yıl Temmuz ayında yayınlandı. Bildiğim kadarıyla Temmuz'du galiba. Temmuz veya da Ağustos olabilir. Ondan sonra çok ilginçtir. Bugün, konuşmayı benim yaptığım bugün de, yani 28 Şubat günü de ikinci rapor yayınlandı. Yani daha doğrusu 6. raporun ikinci kısmı yayınlandı. 6. raporun birinci kısmı geçen sene yayınlandı. 6. raporun ikinci kısmı
Yani özellikle iklim değişikliğinin ne gibi etkilere neden olacağı konusundaki kısımdır o. O bugün yayınlandı. Çok ilginçtir. Tam denk geldi. Ve bu raporun da üçüncü kısmı ki yani azaltım tedbirleriyle, önlem tedbirleriyle ilgili yapılması gerekenlerle ilgili raporda zannedersem bu yıl içerisinde belki de sonbaharda yayınlanacak. Bu raporlar çok önemli raporlar ve bu raporlar çok güzel. Yani bu raporlar rahatlıkla ders kitabı olarak kullanacağınız kalitede raporlar. 3-5 tane dilde yayınlanıyor. Birleşmiş Milletler'in temel dilleri vardır. Herhalde işte Fransızca, Almanca, Rusça falan, Arapça falan yayınlanıyor İngilizcenin yanında. Bu raporlar çok güzel, içinde infografiklerin olduğu raporlardır. Bunların karar vericiler için bir takım özetleri vardır. Ondan sonra o da çok büyük olmayan bir dokümandır. Okunabilir bir dokümandır ve çok güzel illüstrasyonları vardır. Yani infografikleri çok iyidir. Tavsiye ederim yani bu konularla ilgilenen herhangi bir kimsenin, yani iklimle ilgili onu bunu okuyacağınıza bu raporlardan edinin. Bunları da indirebiliyorsunuz zaten internetten. Bu raporlara bakın. Çok temel bilgidir. Şimdi bu raporlar önemli. Şimdi bu raporların başka bir özelliği daha var ki bunu altını çizmek istiyorum ve bu da bilimin algısı açısından bence çok önemli bir şey. Çünkü bilim insanlarından biz siyah beyaz cevaplar bekliyoruz. Fakat maalesef bilim olgunlaşırken o cevapların arasındaki kontrastlar anında öyle siyah beyaz olmuyor. O bakımdan IPCC'nin bütün raporlarında bir takım şeyler söyledikleri zaman, bir ifade kullandıkları zaman onun içinde parantez içerisinde bunun ne kadar işte neredeyse kesin mi yoksa büyük ihtimalle mi falan gibi bir takım böyle şeyler, sıfatlar yer alır. Ne derler? Olasılığa yönelik ifadeler yer alır. Bu çok önemli. Yani insanların bu kadar işte bu işin içinde en azından 300-400 tane bilim insanı çalışıyor. Bu raporların editingini en azından 1000 kişi daha yapıyor falan. Bunların damıttıkları bu bilim ürününün aslında her cümlesinin belli bir olasılığı var. Ve yani burada siyah beyaz değil. Bazı şeyler siyah beyaz. Böyle bir şey tamamen kesin diyor. Tamam, %99 orada. Orada problem yok. Ama bazı ifadelerde diğer tarafta ama hiçbir ihtimal böyle bir ihtimal yoktur diyor. Ama bunun arasında bir sürü gri tonları var. Ve bu gri tonlarıyla beraber yaşamayı öğrenmek bence 21. yüzyıl insanı açısından çok önemli. Bilimden kesin cevaplar beklemek yerine böyle olasılıklarla verilmiş olan bir takım cevapları, ki bunlar boşuna böyle yapılmıyor, çok ciddi bir şekilde tartışmalar sonucunda bu olasılıklar bu ifadelere ilişkilendiriliyor. Bunlara dayanarak yani belirsizlikler içeren bilim sonuçlarıyla karar vermeyi öğrenmek de bence 21. yüzyılın en önemli özelliklerinden bir tanesi ki bunu yapmak zorundayız. Başka çaresi yok çünkü bilimden biz siyah beyaz sonuçlar hiçbir zaman alamayacağız. Bilim insanını isterseniz kafasına silah dayayın, o size bir şeyi, eğer ortalık şeyse, olasılık mesela %60, %70 ise bunun kesin bir sonuç olduğunu, yani negatif veya pozitif olarak kesin bir sonuç olduğunu söylemeyecektir size. Diyecektir ki olasılıklara göre ben şöyle bir olasılık veriyorum bu şunun böyle olması konusunda. Onun için bu çok temel bir ayrım noktası bence. Bilimin sonuçlarının bir takım olasılıklarla beraber asosiye olması, onlarla beraber verilmesi. Bence bu çok önemli bir iletişim meselesi. Şimdi 1989'da kuruluyor IPCC, ilk raporunu da yayınlıyor. Bunun üzerine tabii çok konuşuluyor. Ondan sonra 1992'de çok önemli bir şey var. Belki de yani gene milatlardan bir tanesi 72'de olduğu gibi, yani bundan 72'den 20 yıl sonra diyelim. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı yapılıyor. Rio'da, Brezilya'da. Ondan sonra ve bu çok önemli bir konferans. Yani Türkiye bu konferansa o zamanki Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la katıldı. Yani rahmetli Özal ve rahmetli Demirel'le katıldılar. Ondan sonra çok önemli bir konferanstı. Yalnız orada ne oluyor? Orada bir takım konferansların genellikle zaten ön hazırlıkları vardır. Bu ön hazırlıklar sonucunda bir takım dokümanlar
ortaya getirilir ve konferansta, işte bu konferans 2 hafta sürer belki, bunlar tartışılır ama ön hazırlıklar vardır. Ön hazırlıkların bir kısmı zaten bu hükümetler arası iklim değişikliği panelinden geliyor. Bu Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi yayınlanıyor. Ajanda 21 dediğimiz veya Gündem 21 dediğimiz bir doküman yayınlanıyor. Ormancılık ilkeleriyle ilgili bir doküman var. Ondan sonra da 3 tane sözleşme var. Bir tanesi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi. Bu çok önemli. İkincisi iklim değişimi çerçeve sözleşmesi. Bu dediğim gibi bugün yapılan bütün o toplantıların falan hepsinin esası olan bu sözleşme. Ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, 3. sözleşme. Şimdi Türkiye bunlardan birincisine imza koyuyor, üçüncüsüne imza koyuyor, ikincisine imzalamıyor. Şimdi bildiğiniz gibi uluslararası sözleşmeler toplantılarda önce imzaya açılır, imzalanır fakat o yetmez. Ondan sonra o ülkelerin de parlamentolarından geçtiği zaman bunlar yürürlüğe girer ki mesela genellikle işte ülkelerin %60'ının hatta %50'sinin parlamentolarından geçip de bunlar bir bağlayıcı bir kanun niteliği kazandıkları zaman o sözleşme devreye girer. Bu durum iklim değişimi sözleşmesinde de, çerçeve sözleşmesinde söz konusu. Türkiye önce kabul etmedi. Sonunda iş tabii artık imzadan çıktı. Parlamentodan geçirmeye geldi ve sonunda Türkiye bunu 2000'li yıllarda parlamentodan geçirdi ama tabii bu konularda yapılması gerekenler konusunda bir miktar gecikmiş oldu. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman, şu ana kadar anlattıklarıma baktığınız zaman 21. yüzyıldaki bu küresel çevre değişikliği biliminin bir takım özellikleri var. Bunlardan bir tanesi çok disiplinli ve disiplinler arası bir bilim. Orası kesin. Ortak dil zorunluluğu var bununla beraber gelen. Sınır ötesi işbirlikleri ve ağlar çok çok önemli bir rol oynuyor burada. Çünkü bir gezegenden bahsediyoruz ve herkes kendi köşesinde kalması mümkün değil. Paylaşımcı bir yaklaşım. Artık 21. yüzyıl paylaşımcı yaklaşım yüzyılı. Lütfen herkes bunu kabul etsin, anlasın, içine sindirsin ve büyük veri ve yüksek başarılı hesaplama bu işte çok büyük bir rol oynuyor. Yani bilişim teknoloji çok büyük bir rol oynuyor. Açık veri çok önemli. Verinizi hiç kimse ölçtüğü verileri birbirinden saklamayacak. Yani tabii top tüfek sayısı değil ki bunlar. Bunlar bir yerdeki sıcaklık, öbür taraftaki yağış, öbür taraftaki bulduğunuz türler meselesi sayısı. Bunlar kimse birbirinden bunları saklamayacak. Verilerin saklandığı ve kontrollü olarak ancak insanlara verildiği bir ortamda bu bilim gelişemez. Bunu artık herkes anladı. Bir de tabii son madde olarak oraya yazdığım meselesi var. Tekrarlanabilir bilim var. Bu da çok önem kazanıyor. Orada yavaş yavaş, yani benim bu işlere ilk ilgilendiğim yıllara göre bugünlerde çok daha iyi bir durumdayız. Tabii bu iyi durumda olmamızın nedenlerinden bir tanesi de gelişen bilişim teknolojileri ve beraberindeki internet. Çok önemli bu. Ama bu tekrarlanabilirlik aslında belli bir disiplin ve etik meselesi aynı zamanda. Açık veri de öyle. Yani veriyi toplayabilirsiniz, çok sofistike bir tek şekillerde ölçebilirsiniz, bir yerlere koyarsınız ama kimseye koklatmazsınız veriyi. O zaman siz amacınıza zaten ulaşmıyorsunuz. Bu çok ciddi bir sorun. Yani ben burada hani bu işlere meraklı olan insanlar varsa bizim vatandaş olarak yapmamız gereken en önemli baskılardan bir tanesi kendi becerimiz dahilindeki olan çeşitli kendi etki yarıçapımızda olan bütün devlet mekanizmalarına bir şekilde baskı koyup verilerin açık veri haline getirilmesini sağlamak. Aktörler, işte gene bu resmi koyuyorum buraya, aktörler üzerinde düşünmemiz lazım. Bu aktörlerde şimdi bir kere söz konusu bilim olduğu zaman demiştim onu. Özellikle bu olasılık tarafı işin çok önemli. Bunun algılanması meselesi var. Şimdi bunun politika yapıcılara, politikacılar demiyorum, politika yapıcılar biraz daha farklı. Biraz daha bu işe kafa yorup ondan sonra bunların içinde yalnız seçilmişler değil, aynı zamanda atanmış bürokratlar da var. Bunların nasıl çalıştıkları meselesi var. Bir kere çevre sorununu gündeme taşıyan bilim insanları ve bilim platformları var. Orası kesin. Demin onlardan bahsettik. Bu platformlardan bir tanesi mesela IPCC. Şimdi cevap, ama diğer tarafta da cevap isteyenler var.
Ama cevap bu böyle kamuoyu, karar vericiler gibi böyle geniş böyle bir ne olduğu belli olmayan bir takım bulutlar yaratmak tabii bunları daha açık bir hale getirmek kolay değil. Çünkü çok farklı kesimler var ve çok farklı etkileşim içindeler. Hepsinin de aynı kültüre sahip olmadıkları kesin. Ama bir taraftan da şey yapılıyor bazen çok olumlu bir şekilde ısmarlama bilimi yapılıyor. Bu çok ısmarlama bilimi yani negatif anlamda bunu kullanmıyorum. Ismarlama bilim şöyle mesela bu Paris Anlaşması'nın yapıldığı toplantıda için 1,5 derecelik bir artışın ne gibi etkileri olacağı konusunda bir rapor istendi IPCC'den ve IPCC o raporu hazırlayıp verdi. Yani bazen de politika yapıcılar bilim dünyasından spesifik bir takım istekleri, ihtiyaçları olabiliyor. Şimdi burada vatandaş ve kamuoyu meselesi var. Bilimsel sürece aşinalık çok heterojen bir konu. Çok farklı kültürlerde farklı düzeyler var. Bu C.P. Snow'un geçmiş günlerde yine şey üzerinden Kapadokya Üniversitesi üzerinden yaptığım bir konuşma vardı. Orada bunun altını çizdim. İki kültür problemi var. Yani bir edebiyatçılar var, bir fenciler var bizim eski kuşağın söylediği gibi. Ve bu iki kültürün de beraber yaşaması ve birbirlerinden etkilenmesi ve birbirlerini anlaması gerekiyor. Bilgili, bilimsel yolu anlamış vatandaş nasıl bir şey? Bu nasıl ortaya çıkar? Nasıl zaman içerisinde bu kültür yaygınlaşır? Çünkü eninde sonunda demokrasilerdeysek vatandaşın da bir takım şeyleri içselleştirmesi gerekiyor. Bakın bu olmadan olmaz. Yani bilim insanları laboratuvarlarında bir şeyler buluyorlar. Sonra gidiyorlar bunu politika yapıcılara söylüyorlar. Şimdi burada dışarıda kalmış olan bir vatandaş var. Ve demokratik süreçlerden bahsediyorsak o vatandaşın da mümkün olduğu kadar bilgili bir şekilde bir takım kararlar vermesi lazım. Bu tabii şöyle bir şey oluyor. Bilimsel projelerin bir vatandaşları bilgilendirme bileşiğini artık Batı dünyasında özellikle Kuzey Amerika'da çok yaygın. Outreach dediğimiz şey bu yapılıyor. Ve yapılması da gerekiyor. Yani bir bilim projesi aldığınız zaman size aynı zamanda diyorlar ki ya buradan elde edeceğiniz sonuçları insanlara yani bu konunun uzmanı olmayan insanlara ve sade vatandaşa nasıl bir şekilde anlatacaksınız? Bu sorgulanıyor. Burada tabii çok güzel bir yöntem var. Benim çok ilgilendiğim bir alan bu. O da vatandaş bilimi veyahut da katılımcı bilim. Fransızlar daha çok katılımcı bilim terimini tercih ediyorlar, vatandaş bilimi. Burada ne var? İleri derecede bir takım uzmanlık gerektirmeyen bir takım işleri meraklı vatandaşlara yaptıracaksın. Bu çok önemli. Basit bir takım gözlemler ama çok geniş bir coğrafyada yapıldığı zaman muazzam bir değer içeriyor. Yani böylece bilim ekiplerinin bir yerde genişletilmesi yapılıyor. Vatandaşlar da bu bilim üretme sonucunun en azından çorbada tuzları oluyor. Ama çok ciddi bir tuzları oluyor. Yani suları değil belki de işte ne bileyim unları da oluyor, suları da oluyor. Yani bu işin yapılabileceği gözlemler veri tabanlarına doğru taşınıyor. Ve burada çok önemli bir gelişme var bence. İnternet tabii ki tartışmasız ama akıllı telefonlar. Akıllı telefonlar belki de en ucuz, en yaygın bilimsel donanım olarak görev yapıyor. Bir şeyin fotoğrafını çekiyorsunuz, koyuyorsunuz. Onun üzerinden insanlar bunları rahatlıkla biriktirebiliyorlar. Ben burada hemen şey örneğini vereceğim. Benim şahsen çok kullandığım bir şey. iNaturalist diye bir girin sitesine bakın. Telefon uygulamasını indirin. Hem iPhone için hem Android için var. Ve burada gördüğünüz bir bitkinin fotoğrafını çekiyorsunuz. Tahmin olarak bitkinin adı şudur diyorsunuz. Oraya koyuyorsunuz. Sonra birileri geliyor kanıtlıyor bunu. Evet doğru söyledin diyorlar. Yok öyle değil sen yanlış bilmişsin. O bitkinin adı o değildir veyahut da o hayvanın adı o değildir şudur diyorlar falan. Sonunda birkaç defa böyle birileri tarafından teyit edildikten sonra bu bilimsel bir karakter kazanıyor ve bir kenara konuyor. Bu şekilde her gün milyonlarca gözlem yapılıyor ve bunlar birikiyor. Çok önemli. Bakın iNaturalist bunların bir tanesi örneği. Aynı şekilde kuşçular dünyasında bu arada tabii kuşlar ve da bu gruba dahil ama ayrıca kuşçuların mesela eBird dedikleri bir uygulaması var. O da çok önemli. Ve Türkiye'mizde kuş gözlemleri çok gelişmiş vaziyettedir. Bunlar yapılıyor. Bu çok önemli ve bu şekilde sizin fotoğrafını çektiğiniz ve bir şekilde adlandırmaya çalıştığınız her canlı çünkü aynı zamanda o akıllı telefonun üzerinde bir tane GPS var. Güzel bir fotoğraf makinesi var. Artık bu teknolojiler
çok güzel oluştu. Böyle yani selfie'ler çekmek için değil de eğer biraz da bunu bu amaçla kullandığınız zaman çok çok önemli bir katkı yapıyorsunuz ve bu katkılar giderek birikiyor. Şimdi ben konuşmayı bitirirken şunu söylemek istiyorum. Benim kahramanım Alexander von Humboldt. 18. yüzyılın sonunda 19. yüzyılın başında yaşamış bir bilim insanı. Çok ilginç bir bilim insanı. Yani 19. yüzyılın başında bugün bizim 21. yüzyıldaki reflekslerimize sahip, ağların oluşmasına çok önem veren, bilgi topladığı zaman bir yerde onun işte yükseltisini, konumunu falan çok hassas bir şekilde kaydetmeye çalışan, uzmanlıklar konusunda özellikle mesela Alexander von Humboldt'la beraber etrafta gezen Emile Bonpland vardır. Onun çok iyi bir botanikçi, onun getirdiği, onun yaptığı gözlemler, beraber bitki topluyorlar falan. Çok çok önemli bir insan. Yani bir sürü insan için doğa bilimci dediğiniz zaman işte Darwin gelir aklınıza. Bilim insanı dediğiniz zaman işte Einstein gelir falan. Vallahi bana sorarsanız benim kahramanım Alexander von Humboldt. Çok çok önemli bir adam. Çünkü cidden 19. yüzyılın başlarında 21. yüzyılda bizim edinmeye çalıştığımız, yaygınlaştırmaya çalıştığımız bir takım refleksleri insanlara tanıtmış birisi. Bir de son görüntüsünü de bitireyim. Alexander von Humboldt'un bir kitabından, Bitkiler Coğrafyası kitabından, Chimborazo volkanından esinlenerek ama yandaki volkanlardan da bilgiler toplayaraktan yapmış olduğu iklim koşulları ve bitki örtüsünün dağılımı ile ilgili çok ayrıntılı bir tablo, kitabın parçası olarak yayınlanmış. Ve burada Humboldt bir anlamda bu Almanca bir yer doğa ressamlığı denilen Natur Gemälde kavramıyla, yani bu doğadaki bu bütünlüğü, birlikteliği ondan sonra görmüş, bunu anlatmaya çalışmış, Kozmos diye muazzam çok ciltli bir şekilde dokümante etmiş falan bir adam. Yani Alexander von Humboldt'un hikayesiyle ilgili Türkçe'ye de çevrilmiş çok güzel kitaplar var. Çok güzel bir tane kitap var özellikle. Her doğaya meraklı, bilim tarihine meraklı herkesin okumasını tavsiye edeceğim kitap bu. Alexander von Humboldt, yani diğer bilim insanları var ama hani diyorduk ya eskiden futbol dünyasında ama bir Alex değil. Ben de bir takım bilim insanları için o bir Alex değil diyordum başkalarından bahsederken. Bizim Alex yani Alexander von Humboldt cidden benim hayranlıkla öğrendiğim, her geçen gün yaptıklarını öğrendiğim bir bilim insanı ve örnek aldığım bir takım şeylerdi. Bir bilim insanı. Evet, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Sorularınız varsa memnuniyetle cevap veririm. Nusret Hocam çok teşekkürler. Aslında konuşmanızın da genel çerçevesinde, içeriğinde bahsettiğiniz çok fazla sayıda bileşenden ama birbiriyle kompleks ilişkiler içerisinde oluşan bileşenden oluşan nasıl diyeyim o karmaşıklıkta düşünmemiz gereken bir konuyu ama siz bir taraftan bütün her boyutuyla çok anlaşılabilir bir şekilde bizlere sunmuş oldunuz. Bunun için çok teşekkür ederiz. Yani jeosferin içinden atmosferin içine, gezegenin dışından 500 milyon yıl öncesinden bugüne ne olup bittiğini, biz bununla ilgili ne yaptık, ne yapmadık, ne yapabiliriz belki bir kısmından kısaca onlardan da bahsetmiş oldunuz. Geniş bir tabloyu ben kendi adıma çok net bir şekilde, net bir resimle görerek dinledim konuşmanızı. Sağ olun hocam. Ancak tabii ki sizin de söylediğiniz gibi daha yapılacak işler var. Yeni açılımlar, yeni düşünme şekillerine ihtiyacımız var. Disiplinler arası bilim bunlardan bir tanesi sizin de vurguladığınız gibi. Daha önceki başka konuşmalarınızda da vurguladığınız bir konu bu hocam, söylediğiniz gibi. Eğitimde fen kültürü ve sosyal bilimler kültürü arasındaki bir dualite, bu ikilik. Şimdi bundan yola çıkarak izninizle ben kendim bir soru sormak istiyorum size. Geçtiğimiz hafta dediğiniz gibi bugün IPCC raporu yayınlanmış ama geçen haftada ülkemizde ilk iklim şurası vardı 21-25 Şubat arasında.
Ve tabii ki artık bu konuya en yakından ilgili olan bir gençliğin söylediği sözlerle açıldı. 209 iklim elçisi üniversiteler seçilmiş. Oradalardı ve ben onların bildirgesine göz attığımda gördüğüm ve en çok etkileyici olduğunu düşündüğüm kısmı şuydu. Gençler bize diyorlar ki yani bu iklim ve çevre sorunları tabii ki özellikle de belli kırılgan grupları kötü etkileyecek. Ama şunu söylüyorlar, hem bildirgeden izninizle alıntı yapıyorum, hem kırılgan grupların önemini anlamak hem de iklim mücadelemizde bireysel sorumluluk bilincine ulaşabilmenin en kalıcı ve görece kısa sürede gerçekleştirilebilecek yolu eğitimden geçmektedir diyorlar. Şimdi bizim bu fen kültürü ve sosyal bilimler kültürü arasındaki dualitemiz eğitim anlamında sizce nasıl bir engel oluşturuyor ve bunu mesela biz ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğrenim düzeylerinde neye doğru evrilerek bu engeli aşabiliriz? Vallahi bu çok önemli, güzel bir soru. Yani şöyle söyleyeyim, bana sorarsanız en azından Türkiye'deki eğitim sistemi açısından bakıyorum. İşler iyiye gitmedi, kötüye gitti. Yani ben bizim zamanımızda diyorum tabii. Yani ben 71 yılında liseden mezun olmuş birisiyim, unutmayalım. Ondan sonra o zamandan bu zamana o zamanlar biz hem fen kültürü alırdık ama iyi bir lisede okuyorsunuz, aynı zamanda edebiyatta da bir arayüzünüz olurdu. Yani doğru dürüst yazmasını öğrenirdiniz. İşte artık yabancı edebiyatları veya Türk edebiyatının çeşitli örneklerini ayrıntılı olarak analiz ederdiniz falan. Ve şey demezlerdi, sizin gözyaşınıza bakmazlardı yani. İsterseniz fenci olun, isterseniz edebiyatçı olun, bunları yapmak zorundaydınız. Şimdi böyle bir hani sözeldir, eşit ağırlıktır, bilmem nedir falan derken böyle ne bileyim işte sayısalcı bir öğrenci mesela çok önemli olan coğrafya dersini lise 1'de okuyor ve bir daha okumuyor. Coğrafya her şeydir. Coğrafya, bakın bunu ben çok çeşitli platformlarda ben de söyledim. Sevgili arkadaşım Celal Şengör de söyledi. Bunu hep biz yani coğrafyacılardan çok coğrafya savunucusu olduk her zaman. Mesela coğrafya okunmuyor. Şimdi bütün bunların sonucunda neler çıkıyor? İnsanlarda bir tabii cehalet oluşuyor. Bir takım şeyleri bilmiyorlar. Bir de aynı zamanda cehalet olarak kalsa neyse bir takım fobiler gelişiyor. Yani adamda mesela fizik, kimya, matematiğe, yani fizik, kimyaya olan bir fobi gelişiyor. Aa diyor, bunlar benim anlayabileceğim şeyler değil. Bir kenara koyuyor. Öbür tarafta fenciler diyorlar ki ya ben fenciyim. Benim neyime ya, ne lüzum var benim edebiyat okuyayım da o insanların iletişim konusunda bir takım yalnız olguları değil, aynı zamanda bunların beraberinde gelen duyguları, o içsel yapıyı canlandırdıkları konusunda bir fikrim olsun. Onu da demiyor. O zaman iki tane dünyaya doğru ayrılıyoruz bir şekilde. Hatta 2-3 dünyaya doğru ayrılıyoruz. Ve bunlar maalesef şu anda bizim ihtiyacımız olan, İsterse karar verici olsun, isterse siyasetçi olsun, isterse bilim adamı olsun, isterse tuhafiye dükkanı çalıştırsın, fark etmez. Bunların bütünlüğüne hakkında bir fikri olması lazım. Yani en azından korkuları olmaması lazım. Bir şey istediği zaman. Şimdi benim zamanımda, benim gençliğimle bugün arasındaki en önemli fark bilginin erişebilir olması. Bu çok önemli. Şimdi eğer korkularınız yoksa, öğrenme konusunda özgüveniniz varsa, o zaman her türlü bilgiye, tartışmaya ulaşabiliyorsunuz. Bunları dinleyebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani ve bunu, yani tabii yabancı dil problemi Türkiye'de önemli bir problem olarak duruyor ama en azından Türkçe'de en azından böyle bir takım malzemeler de birikmeye başladı, oluşmaya başladı. Şimdi bu çok önemli. Bunu yapmak lazım. İkincisi tabii yani belki de hani oraya da bağlamamız lazım bu işi. Bilim dünyasının da kendisini bir kutunun içine hapsetmemesi lazım. Yani doğa bilimcilerin de ya biz işte siz bize para verin, biz araştırma yapalım. Biz size sonuçlarını söyleriz. Ondan sonra siz de isterseniz kullanırsınız, isterseniz kullanmazsınız. Değil. Bugün yani doğa bilimci diyorum çünkü ben doğa bilimciyim. Yani sosyal bilimciler için bir şey söylemek bana düşmez. Ama doğa bilimciye bir
takım sorumluluklar da beraberinde geliyor. Yani bu sorumluluklar kalkıp da devrim yapacak, eline bayrak alıp da bayrak sallayacak anlamına gelmiyor ama onun da eşdeğeri bir şekilde, yani bilimci aslında bayrağı şu şekilde sallar. Anlatmak istediği şeyleri en iyi şekilde iletişim kuracak şekilde formüle eder. Onun için bir gayrete girer. Yani sen eğer kahvede oturan bir adama, bir çiftçiye sen kendi yaptığın bilimin neden önemli olduğunu ve ne gibi ilginç şeyler bulduğunu anlatamıyorsan o zaman ciddi bir sorun var demektir. Yani ben o konuya çok önem veren birisiyim. Yani ben önüme çıkan bir insana dilimin döndüğü kadar en karmaşık şeyleri bile anlatmaya çalışırım. Bu lazım. Yani çünkü bir yerde o doğa bilimcinin de kendine olan şeye, yani bir yerde toplumuna olan borcu demek lazım. Bunu hissetmesi lazım bilim insanları. Tabii sosyal bilimlerin de o tarafına karışmıyorum ben şu anda ama en azından doğa bilimciler için bunu söyleyebilirim. Şimdi yani bir yerde açık olması lazım. Bir bilim için demin söylediğim gibi şey önemli. Yani bilimsel konularda artık Amerika'da, özellikle Kuzey Amerika'da bir proje verdikleri zaman sana diyorlar lütfen biraz da kafa yor. Sen bu projeden elde edeceğin sonuçları insanlara, projeyle hiç ilgisi olmayan, senin kasabanda yaşayan veya senin şehrinde yaşayan insanlara ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde nasıl anlatacaksın? Onlara nasıl ulaşacaksın? Ulaşma hikayesi. Şimdi bunu yani tamam bütün işini gücünü bırakıp da bilim insanları sadece bununla uğraşmayacak ama enerjisinin en azından bir %10'unu %15'ini bu işi ayırmayı baştan kafasına koyacak, diyecek ki bu benim hani iyi bilim yapmak olduğu kadar bu benim aynı zamanda benim sorumluluklarımdan bir tanesi bu. Onu söyleyecek. Şimdi bunun bir daha ileri şeyi var, safhası var. O da eğer mümkünse, ki bu doğa bilimleri çok önemli, demin de söylediğim gibi, yani adam diyebilir ki ya hocam ben size nasıl katkı verebilirim? Katkı verebilirsin diyeceksin. Çünkü bu vatandaş bilimi yoluyla bir sürü şey yapılabiliyor. Adama diyeceksin ki ya yani işte bir kere hani sadece bana değil ama bu camiaya katkı yapmak istiyorsan git işte cep telefonuyla bu uygulama var. Bu uygulamayla git fotoğraf çek, sorgula, o bitkiyi nerede gördün? Bu çok önemli çünkü o kadar güzel ki artık akıllı telefonlar, fotoğraf çekiyorsun. Çok kaliteli bir fotoğraf çekiyorsun. Bir de ayrıca GPS'i var. Nerede çektiğini biliyorsun. Ondan sonra da ve bunu çok kolay bir şekilde internete gönderiyorsun. Ve insanlar, bunu çok meraklısı olan insan, ya o bitkinin adı o değildi, şuydu falan, ya o hayvan şuydu falan diye sana söylüyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani bu ve bu böyle damlaya bütün bu bilgiler birikiyor ve ancak çok geniş bir takım coğrafyalarda bu bilgileri ancak böyle toparlayabiliyoruz. Yoksa dünyanın en büyük bilimsel projesini yapsan, en büyük paralarını versen, ne yapacaksın yani? Bir araştırma grubu 10 kişidir, 5 kişidir, 20 kişidir. Kalkıp da büyük bir bölgeyi tarayıp da ne var ne yok çıkaramazlar. Her an bakamazlar, her mevsim bakamazlar. O zaman bu açıdan yani meraklı olan, niyeti olan vatandaşlar da bu işi yapabilirler diye düşünüyorum. Anladım hocam, teşekkürler. Yani aslında sizin söylediğiniz konuşmanızın belli bir noktasına ben biraz karamsar bakıyorum bu konulara dediniz ama aslında tam da öyle değil gibi ben anlıyorum. Yok. 21. yüzyılın teknolojisinin sizin söylediğiniz gibi hem modelleme anlamında hem vatandaş olarak bizlerin kullandığımız, cebimizde her gün gezdirdiğimiz cihazlarla 21. yüzyılda herhangi bir şeyi 20. yüzyılda yaptığınız gibi yapmaya devam ederseniz o zaman bence sizi lanetlemek lazım. Yani çünkü artık bu yüzyıl farklı bir yüzyıl. İyisi kötüsü o ayrı bir hikaye ama farklı bir yüzyıl. Ve bu yüzyılın bir takım nimetleri var ki yani ben lisedeyken yoktu bu nimetler. Ondan sonra bu nimetlerden nasıl yararlanırız? Nasıl amacımıza ulaşırız? Ve nasıl, hani tabii burada anahtar bir şey var. Yani ya ben bilimi üreteyim, bana para versinler. İşte üretebildiğini farz edelim. Ondan sonra ben de bunları insanlara şey yapayım, söyleyeyim. Bu böyledir, şu da şöyledir diyeyim. Onlar da ona göre hareket eder. Öyle değil dünya artık. İnsanları inandırmak zorundasınız. Yalnız inandırmakla kalmıyorsunuz. Bir de aynı zamanda yani information varsa misinformation da var. Bilgi varsa yanlış bilgi de var. Siz aynı zamanda yanlış bilgiye karşı da bir savaş veriyorsunuz. O işin pisliği orada. Yani bu iletişim araçlarının gelişmiş olması, eskiden yanlış bilgi sınırlı kalırdı.
bilgi de sınırlı kalırdı ama yanlış bilgi. Şimdi öyle değil. İki taraf da birden büyüyebiliyor. Bilgi de artabiliyor ama onunla en azından bazı çevrelerde art niyetli veya değil bir takım yanlış bilgiler de etrafa gidiyor. Bu çok önemli mesela. Bu şey konusunda, iklim konusunda hala bir sürü insanlar var ki ya işte iklim değişimi diye bir şey yoktur. Biz eskisi gibi devam edelim. Bunlar zaten jeolojik çağlarda olmuştur. İşte gene aynı şekilde oluyor. Bunun kafaya takmayalım diyenler var. Bunun böyle olmadığını anlatmak bayağı zor bir iş aslında. Yokuş yukarı gidiyorsunuz belki. Zor bir iş ama bunu yapmak zorundasınız. Bunun çaresi yok. Yani 21. yüzyıl size bir takım nimetler getiriyor ama aynı zamanda bir takım kötü kullanılabilecek elemanlar da koyuyor işin içine. Kanallar da koyuyor. Yani bilgi alışverişi İki ucu keskin bir kılıç kardeşim. Evet. Bu bilgi iyi bilgi ise, sağlam bilgi ise çok yararlı ama kötü bilgi ise o da aynı şekilde, aynı hızda, aynı rahatlıkta yayılıp gidebiliyor. O çok önemli. Yani. Çok büyük bir dert. Ve sizin söylediğiniz gibi aslında bu doğru bilginin artık bizim bireysel yaşantımızda ve algımızda değişime ve dönüşüme yol açması gerekiyor. Evet. Süremizin de sonuna gelmek üzereyiz ama ben izninizle dinleyicilerimizden bir soru var. Tam da bunu aslında biraz da örnek teşkil edecek. Hasan Karaca'nın bir sorusu var hocam. Gıda ürünleri açısından nelere dikkat etmeliyiz? Yani karbon salımı bağlamında o konuda. Vallahi o konu tabii ben uzmanı değilim. Bir de ayrıca çok genel olarak da söyleyebileceğiniz şeyler var. Çok sorumlu bir vatandaş mıyım o konuda? Çok tartışılacak bir hikaye. Açıkçası şunu söylemek lazım. Yani ben et tüketmeyin demiyorum. Ama et tüketmenin özellikle hayvan yetiştiriciliği sonucunda et tüketmenin miktarının çok önemli olduğuna bağlı. Ha diyeceksiniz ki memlekette zaten fakirlik o düzeyde ki kimse zaten et göremiyor ayrı hikaye. Neyse onu koyarız bir kenara. Fakat şu var yani et bazı tip bütün bütün beslenme yöntemleri iklim değişikliği açısından aynı düzeyde değil. Bazıları biraz daha iklim sistemine tırnak içinde zarar verebilen şeyler, işte metan üretimi olsun, su kaynakları sınırlı. Su kaynaklarını hiçbir yerde bol değil. Sınırlı su kaynaklarının kullanımı açısından olsun. Bazıları da daha iklim değişimiyle beraber daha uyumlu, daha az etki yapacak, belki de aynı kaynaklarla daha çok kişiyi doyurabilecek bir takım beslenme kültürleri diyeyim aslında. Beslenme kültürü demek lazım. O bakımdan çok doğru bir soru bu. Çok doğru bir soru. Yani ama aynı zamanda da şey var tabii. Yani belki dinleyicimiz, seyircimiz bunu sormadı ama şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda başımızda hep onu hep duruyorum. Bu mikroplastikler problemi var. Çok ciddi bir problem bu. Çünkü gıda güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden bir şey. Yani o kadar küçük parçalara ayrılıyor ki plastikler. Bana öyle geliyor ki belki iklim değişikliği konusunda bir şeyler yapmayı beceririz ama bu plastiklerle mücadele bence böyle elimize gelen bir sorun. Çünkü o plastikler ufak parçalara ayrıldığı zaman yani gidiyorsunuz yok güzel diyorsunuz lezzetli bir şekilde balık aldım balığı yiyeceğim. Ya belki de balıkla beraber aslında bir sürü mikroplastik yiyorsunuz. Bu da sizin kan dolaşımınıza bile gelebiliyor. Yani bu plastik meselesi çok önemli bir mesele. Onun için yani bu sadece iklim olarak düşünmemek lazım. Çevre kalitesindeki bozulmanın bizim gıda güvenliğimize, beslenmemize de çok ciddi sorunları olabilecek. Yani bir taraftan nasıl beslendiğimizin iklim sistemine etkileri var ama diğer taraftan nasıl beslenmemizle ilgili olan koşullar da aynı zamanda bu çevresel bozulmanın etkileniyorlar. Hocam çok teşekkürler. Söylediğiniz gibi yani bu konular son yıllarda işte daha önce bizim de üniversite olarak da katıldığımız İstanbul Bienalinde konusu oldu. Plastik atıkları. Evet, biliyorum. Önümüzdeki yılların konuları olacak. Hocam başka sorular da var ama vakti de ben çok geciktirmek istemiyorum açıkçası. Zamanımız doldu. Sizi de çok fazla yormayalım. Yok beni yormuyorsunuz ama yani eğer sabrınız varsa sorun. Hocam dediğim gibi. Ama şunu söyleyeyim ben size. Benim e-mailim görünüyor mu görünmüyor bilmiyorum ama dalfes@gmail.com
Ondan sonra soyadım gmail'de sadece soyadım @gmail.com e-mail. Meraklısı, soru sormak isteyeni bana her zaman ulaşabilir. Yani bana ulaşmanızda hiçbir sakınca yok. Zamanım el verdiği sürece onları cevaplamaya, birebir etkileşime geçmeye çalışacağım o arkadaşlarla. Hocam tekrar çok teşekkür ederiz. O Ben zaman teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için bana. Yani güzel bir şey oldu, güzel bir etkileşim oldu diyeyim. Evet. Sen de sorularına teşekkür ederim Sinan özellikle. Güzel sorulardı bunlar, konuları açtı. Ama tabii şöyle bir problem var, beni konuşturmak bir iş, susturmak başka bir iş. Peki hocam. Çok teşekkürler değerli izleyiciler. Seminer serimizin bu akşamki oturumunu da burada kapatıyoruz. Herkese iyi akşamlar, saygılar, selamlar. Hocam iyi akşamlar.